Daha önceki videolarımızda Türk tarihinin en güçlü kağanlarını, en cesur komutanlarını masamıza konuk ettik. Peki ama bu kahramanların sığındığı, çocukluklarını ve soylarını emanet ettiği o kadim koruyucu kimdi? Bugün Umay tasarımlı Türk mitolojisinin bereket ve yaşam simgesi olan Umay Ana modelini sıfırdan tasarlayıp renklendiriyoruz. Fırçanızı hazırlayın, binlerce yıllık efsanevi yolculuğa çıkıyoruz. Kanalımızda bugüne kadar Metehan, Alper Tunga, Teoman, Bumin Kağan gibi tarihimizin akışını değiştiren gerçek ve somut kahramanların hikayesini işledik. Ancak Türk tarihini tam anlamıyla kavrayabilmek için bu kahramanların arkasındaki inanç sistemini, yaşam tarzını ve dünya görüşünü de anlamamız gerekir. Videomuza başlamadan önce özellikle genç izleyicilerimiz ve konuyu ilk kez duyanlar için çok önemli bir hatırlatma yapalım. Umay Ana tarihi gerçek bir kişi veya kılıç sallamış bir komutan değildir. O, İslamiyet öncesi Türk inancında ve efsanelerinde yer alan kutsal bir ruh, mitolojik bir koruyucudur. Dolayısıyla bugün anlatacağımız hikaye, ata-babalarımızın evreni ve doğayı nasıl yorumladığını gösteren kültürel bir araştırmadır. Peki tarih dizimize devam ederken neden bir mitolojik figürün modelini basıp boyuyoruz? Çünkü Hunlar, Göktürkler veya Uygurlar savaş meydanlarına gitmeden önce sadece kılıçlarına güvenmiyorlardı. Arkalarında bıraktıkları ailelerinin, doğacak çocuklarının ve soylarının güvende olduğuna inanmak istiyorlardı. İşte Türk kağanlarının ve Alp erlerinin zihninde aileyi, vatanı ve nesli koruyan o ruh Umay Ana'ydı. Onların inanç dünyasını kavramadan Bilge Kağan'ın ve Metehan'ın dünyasını tam olarak anlayamayız. İşte bu model Türk kahramanlarının sığındığı o kadim inanç dünyasının bir simgesidir. Peki Umay Ana kavramı ilk nerede karşımıza çıkıyor? Arkeolojik ve yazılı kaynaklara baktığımızda Umay adına tarihsel olarak ilk kez Göktürk yani Orhun yazıtlarında ve Sibirya'daki Altay kurganlarındaki kaya resimlerinde rastlıyoruz. Orhun yazıtlarında şöyle geçer: Umay gibi annem hatunun sayesinde küçük kardeşim Kültik'in er adını aldı. Buradan anlıyoruz ki eski Türklerde Kaan kutunu gök tengriden alırken hatun yani kraliçe ise kutsallığını ve koruyuculuğunu Umay Ana'dan alıyordu. Etimolojik olarak Umay ne demektir? Eski Türkçe'de ve Moğolca'da Umay, rahim, plasenta, bebek eşi veya ummak, dilemek kökünden gelir. Yani kavramın doğuş noktası doğrudan doğum, yaşamın başlangıcı ve varoluş ile ilgilidir. Sadece insanları değil, doğadaki tüm canlıların yavrularını koruyan ilahi bir güç olarak görülmüştür. Umay Ana sadece tek bir Türk boyuna özgü değildi. Altay dağlarından Hakasya'ya, Kırgız bozkırlarından Yakutistan'a, Moğolistan'dan Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya iz bıraktı. Altay ve Hakas Türklerinde gümüş gibi parıldayan saçları olan, gökten inen ve bebekleri kötü ruhlardan koruyan altın kanatlı bir kadın kılığında düşünülürdü. Kırgız ve Kazak kültüründe Umay Ene olarak anılır, Kırgızlar savaşa veya uzak bir yola giderken evlatlarını hala seni Umay Ana'ya emanet ettim diyerek uğurlarlar. Moğol kültüründe Umayi adıyla bilinen ve aile ocağını, kadınları koruyan bir ruh olarak varlığını sürdürdü. Sibirya şamanizminde yaşam ağacının yanında duran ve insan ruhlarını yeryüzüne bebek olarak gönderen kutsal varlıktır. Modelimizi tasarlayıp boyarken bu mitolojik sembolleri birebir modele yansıtmaya çalıştık.
1. Kucağındaki bebek. Umay Ana'nın asıl görevi yeni doğan bebekleri korumaktır. Eski Türklerde bebeklerin uykuda sebepsizce gülümsediğini görürlerse Umay Ana ile oynuyor, onu güldürüyor derlerdi. 2. Altın kanatlar. Göğün en üst katından yeryüzüne indiğine inanıldığı için ona kuş kılığı veya devasa altın kanatlar atfedildi. 3. Toprak rengi zeminde yükselen yeşil elbise. Yeşil, Türk kültüründe doğanın uyanışı, yaşam, toprak ve bereket demektir. 4. Yanındaki kutsal geyik. Türk mitolojisinde geyik, doğa ruhlarının rehberidir. Doğa ile insan arasındaki sarsılmaz bağı temsil eder. Peki Türkler Müslüman olduktan sonra Umay Ana inancı tamamen yok mu oldu? Hayır, yok olmadı. Şekil ve isim değiştirerek kültürün içine sızdı. 1. Fatma Ana'nın eli. İslamiyet öncesinde doğumu, kadınları ve bebekleri koruyan kutsal ruh Umay Ana iken, İslamiyet sonrası Anadolu Türk kültüründe bu şefkat, koruyuculuk ve bereket rolü Hazreti Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma annemize devredilmiştir. Anadolu'da doğum yapan kadınların başucuna konan ve nazarlık olarak takılan Fatma Ana'nın eli simgesi ve Loğusa kadınları koruma geleneği, eski Umay Ana kültürünün İslam kültürüyle harmanlanmış doğrudan bir uzantısıdır. Hatta Anadolu'da ocaklık veren şifacılar, ebe kadınlar ve hastayı sıvazlayan büyüklerimiz hala şu kadim dualı tekerlemeyi söylerler. Benim elim değil, Fatma Ana'nın eli, Umay Ana'nın eli. İşte bu cümle binlerce yıllık Türk-İslam sentezinin en canlı kanıtıdır. 2. Bebek göbeği gömme ritüeli. Günümüzde yeni doğan bebeklerin kordonu, okul, cami veya ev bahçesine gömme geleneği, Divan Lugati Türk'te anlatılan umay yani plasenta veya eş gömme ritüelinin günümüze ulaşmış doğrudan devamıdır. 3. Al karısı, al bastı inancı. Umay Ana'nın iyiliksever yönü kültürlerde yaşamaya devam ederken, onun tam zıttı olan ve Loğusa kadınlara zarar verdiğine inanılan kötü ruh, kara umay kavramı halk arasında al karısı veya al bastı efsanelerine dönüşmüştür. 4. Ve bebeklerin gülümsemesi. Hala Anadolu köylerinde uykusunda gülen bebekler için meleklerle oynuyor, melekler onu güldürüyor şeklinde yorumlamalar yapılır. Nitekim bu durumda Umay Ana kültürünün inancımıza bir yansımasıdır. Özetlemek gerekirse Umay Ana, Türk insanının kadına, anneye, doğaya ve çocuğa verdiği kutsal değerin mitolojik bir yansımasıdır. Bugün Umay tasarım olarak binlerce yıllık kültür mirasımızdan bir parçayı daha masamıza konuk ettik. Bir sonraki tarihi ve kültürel efsanede buluşmak üzere. Esen kalın.